Evet, bu mini minnacık, sevimli, kolay motiflerle üzeri tığ işi, altı kumaş olan ve her bedene kolayca uyarlayabileceğiniz bir elbise projesiyle bugün karşınızdayım. Aslında bu elbiseyi geçen sene torunuma çalışmıştım. Bu sene sayılarını değiştirdim. Biraz daha büyüğünü çalıştım ve çok ona yakıştı. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim öğretmeni Hatice Taşkoyan. O zaman fazla söze gerek yok. Projemize başlayalım malzemelerden. Alize'nin Diva iplerini kullandım. 2 farklı yumak birer tane. İstediğiniz marka, istediğiniz koton ipler olabilir. Diva 100 gram 350 metre. Açık grinin renk nosu 168. Pembenin 281. Evet. 2 nolu bir 75 milimetrelik tığ ile motifleri çalıştım. 4 nolu tığ ile de iplerini temizledim. Makas gerekli, çift en yarım metre pamuklu müslin kumaş. Ayrıca mezura ile de ölçtüğümüzde 1,4 milimetre çapında, 1,5 santim çapında da olabilir. Oya halkası, mezura, dikiş makarası, toplu iğne ve dikiş iğnesi gerekli. Bu videoyu hem yazlıkta hem de ödemişte çekmiştim. Yıkamasını kumaşın yazlıkta yaptım. Kumaşı muhakkak yıkayınız, çekebilir. Yıkadıktan sonra fazla püsküllü kenarları güzelce kestim, temizledim ve ayrıca 39 santim boyunda etek boyunu ayarlayıp kestim. Benim torunun boyu uzun olduğundan bu şekilde ayarladım. Sizler çocuğun boyuna göre ayarlayabilirsiniz. 2-3 yaş aralığında istediğiniz ölçülerde de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Kenarındaki fazlalıkları da kestikten sonra yüksekliğini 39 santim, uzunluğunu da 58 santim artı 58 116 santim bir kere de kestim. Sadece bir kenarını dikiş olarak dikiyoruz ve önce ütüledim daha rahat dikebilmek için. İkiye katladım. Müslin kumaş hafif kare çizgilerden meydana gelmekte. Yan dikişi kaymasın diye çizgilerine dikkat ettim. Normal makinede diktim. Makineniz yoksa elde makine dikişi de yapabilirsiniz. Fazlalıklarını kestim. Daha sonra makineyi zülfüle ayarına getirdim. Yan kısmını, üst ve alt kısmını zülfüle olarak geçtim. Müslin pamuklu kumaş olduğundan çok çabuk atmakta. Buna dikkat edelim. Elinizde de zülfüle yapabilirsiniz. Hem üst hem alt hem yanı zülfüle yaptım. Şimdi üst büzgü kısmı için 1-1,5 santim içe kıvırdım. Tekrar kumaşın üstünden ön yönünden büzgü ayarında makinenin diktim. Ve önce bir yanını sonra diğer kısmını büzdüm. Birden tek taraftan ip çekerseniz büzgü ipi kopabilir. Önce yarısını sonra diğer yarısını büzmeye dikkat edelim. Bu şekilde. Sonra diğer ucundan ipini çekerek büzelim. Kumaşı hazırladık. Şimdi sıra motif yapımına geldi. Motifin yapımı da çok kolay. 2 renk olarak çalıştım. İlk sırayı halkanın pembe, daha sonra 6 yaprak olarak da gri renk ile tamamladım. 1,4 ya da 1,5 santim gelen halkanın içerisinden 2 nolu tığ ile pembe rengi geçirip önce sık iğne ile tutturduktan sonra başlangıç ipini altta gizleyerek başlangıçtan sonra tam 24 tane tığın başını dolamadan bu şekilde sık iğne çalıştım. Halkanın üzerine başlangıç tutturma sık iğnesini saymazsak bu şekilde 24 tane sık iğne çalışalım ve sıranın sonuna geldik. Yürüttüğümüz ipi önce keselim, tertemiz yapalım ve ilk başlangıç tutturma sık iğnenin içerisine batarak başını dolamadan birden çekelim. İpimizi keselim ve birinci sırayı tamamlayalım. İkinci sırada yapraklar çalışıyoruz. 6 tane.
kestiğimiz ipin tam karşısından gri renk ile sık iğne ile tutturdum. 3 zincir çekerek yükseldim. Birinci trabzanım oldu. Şimdi yaprağın ikinci trabzanı için sık iğneye batıp 3'te çekilen bir trabzan, yine yandaki sık iğneye batarak tekrar 3. trabzanı, 4. trabzanı sırasıyla çalıştım ve 3 zincir çekerek yaprağımı tamamlıyorum ama 4. trabzanın deliğine batarak. Bu şekilde arada boşluk kalmamasını sağlamış oluyorum. Şimdi yakından bakarsak ipi de yürüttüğümü görüyorsunuz ve yandaki sık iğnenin tepesine batarak geçtim. Sık iğne ile tekrar ikinci yaprak için 3 zincir ile yükseliyorum ve ikinci yaprağın birinci trabzanı olmuş oldu. Tekrar yandaki sık iğne tepesine batarak 3'te çekilen bir trabzan, tekrar tığın başını bir kez dolayarak 3. trabzanı yandaki sık iğnenin tepesine batarak çalıştım. Tekrar bir kez daha dolayıp 4. trabzanı çalışıyorum. İpi de yürüttüğümü unutmayalım. Hem bu şekilde temiz olur ve tekrar 3 zincir çekerek ikinci yaprağın 5. trabzanını bu şekilde 4. trabzan deliğine, aynı deliğe batarak tamamlıyorum. 2 tane yaprak çalıştım ve yürüttüğüm ipi kestim. Şimdi diğer ipi de alttan yürütmeye devam edeceğim. Bu şekilde aynı teknik ile diğer yaprakları da çalışalım. 6 tane yaprak çalışacağız bu şekilde. Gayet kolay. Motifimiz 2 sıradan meydana gelmekte. Birinci sırası açık pembe renk ile sık iğne. İkincisi de bu şekilde yapraklardan. 6. yaprağın son 3 zincirini çekip yaprağı tamamladım ve yine yan tarafa sık iğne ile geçerek motifi tamamladım. Motifi çalışırken altta yürüttüğüm fazla ipi kesiyoruz. Çünkü yürüttüğümüzden bunda sorun olmaz. Ama kestiğimiz ipi, motifin tamamlanan ipini 2 no ile değil 4 nolu tığ biraz daha ince bu şekilde arkasından gizleyerek, yürüterek birkaç yerde düğüm yapıyorum. Çünkü diva biraz kaygan ve parlak bir ip olduğundan daha sonra yıkama sırasında motifler çözülebilir. Buna dikkat edelim. Birkaç yerde düğüm yaptım ve motifimi temizledim. Şimdi iki motif birbirine nasıl eklenir? İki yöntem ile eklenir. Birincisi tığ ile bir yaprağı çalıştıktan sonra ikinci yaprağa aynı teknik ile devam ediyorum. 3 zincir ile yükseldim. İkinci trabzanı çalıştım. Üçüncü trabzanı çalıştım ve diğer bitmiş olan motifi elime aldım. Ön yönleri birbirine gelecek şekilde karşılaştırdım ve tam ortasından bu şekilde sık iğne ile geçip tekrar hiçbir işlem yapmadan diğer motife devam ettim ve tekrar 3 zincir çekerek 5. trabzanını da bu şekilde aynı deliğe batarak tamamlayarak yaprakları eklemiş oldum. Sık iğne ile yan tarafa geçip tekrar 3 zincir ile yükselip 2. trabzanı, 3. trabzanı çalışıyorum ve yine ön yönleri birbirine gelecek şekilde tam ortasından geçirerek sıkıştırdım. Tekrar 4. trabzanı ve 3 zincir çekerek 4. trabzanın deliğine batarak 2 tane yaprağı bu şekilde tığ ile ekliyorum. Diğer kısımları da tamamlayarak. Tığ ile eklemek bana biraz zor geldiğinden dikiş makarası ve iğnesiyle eklemek daha kolay. Çünkü birçok motif eklenmesi gerekir. Tığ işini iyi bilenler bu şekilde tığ ile ekleyebilir ama biraz daha az bilen, tecrübesi az olanlar dikiş ile eklemesi daha kolay. Çünkü birçok motif eklememiz gerekir. Sırayı iyi takip edilmesi gerektiğinden bana bu kolay geldi. Aslında tığ işi çalışmam iyidir. Sizler de istediğiniz teknik, birinci teknik, ikinci tekniği tercih edebilirsiniz.
Bu tığ ile, bu da dikiş iğnesi ile olan ekleme. Evet, bunun gibi ben 2-3 yaş aralığına tam 92 tane motif çalıştım. Dikerken aynı iki yaprağın tam ortasından birkaç kere geçerek düğüm yapmayı unutmayalım. 2-3 yaş aralığı elbise için 92 motifi çalıştım. Sizler de hangi yaş grubuna göre çalışacaksanız sayılarını çoğaltıp azaltabilirsiniz. Etek ucu için 32, roba 3 sıra 16'şar, askılar için de 6'şar, toplamda 92 motif 2-3 yaş aralığı için bu şekilde birleştirdim. Şimdi 3 sıra roba 16'şar motif çalışmıştım. Askılar için de 6'şar motif. Tabii ki bu değişebilir. Çocuğun eni, boyunu ölçerek, karşılaştırarak. Roboyu geçen sene 2 sıra çalışmıştım torunuma. Bu sene 3 sıra çalıştım. Ve kaydırarak yerleştirdim. Bu işaretli olan yerlerden dikiş iğnesi ipliğiyle dikmek bana daha kolay geldi. Dediğim gibi tığ ile de birleştirebilirsiniz. Ve bu 2 sırayı işaretli olan yerlerden diktim kaydırarak. Ve şu anda 3. sırayı da sizlerle birlikte gelin hep beraber birkaç tanesini örnek olarak dikelim. Kaydırdım ve ön yüzleri birbirine gelecek şekilde üst üste karşılaştırdıktan sonra işaretli olan yerlerden 2 yaprağı örneğin bu şekilde sadece aynı ortasından kaydırarak değil, aynı yerden birkaç kez geçerek ve en son düğüm yaparak diktim. Tekrar yine sıradaki 2 yaprağı birlikte üst üste getirip aynı yerden birkaç kez sabitleyerek daha sonra düğüm yaparak diktim. Kısacası motifleri birbirine eklerken yaprakların tam ortasından 1., 2., 3. sıra robayı dikerken kaydırarak diktiğimiz için yaprakların köşelerinden işaretli olan yerlerden dikelim. Sol üst köşede gösterdiğim gibi. Bu robayı ister 3 sıra ister resimdeki gibi 2 sıra çalışabilirsiniz. 4 sıra bile olabilir. Yetişkin, çocuk, bebek ona göre roba sırasını, motif sırasını değiştirebilirsiniz. Ben 3 sıra yaptım 2-3 yaş aralığı için. Ütüsüz haliyle bu 16 motif 56 santim gelmekte. Ve 2'ye katlayıp daha sonra bunları tekrar aynı teknik ile tersinden diktim. Dediğim gibi 4 sıra olabilir, 5 sıra olabilir, yandan genişletebilirsiniz, askı sayılarını değiştirebilirsiniz. Geçen seneki 2 sıraydı. Şimdi bunu çevirdim. Ön yönünden görünüşü bu şekilde ve bu kısmını da tersinden diktim. Ve harika bir robom oldu. Dediğim gibi sayılarını değiştirerek istediğiniz bedene kolayca uyarlayabilirsiniz. Çünkü motifimiz küçük olduğundan küçük motifleri birleştirdik. Sadece zorluk burada eklemesinde. Artık onu da biraz sabrederseniz harika, çocuklarınızda bu şekilde çok sevimli ve güzel şık elbiseler yapabilirsiniz. Bu motifleri kendinize, yetişkinlere bile uyarlayabilirsiniz. Ve askılarını da 2 tane motiften sonra üst üste getirdikten sonra 2 motiften sonra yerleştirdim. Ve bu ipi koparmadan yürüterek diktim. Gördüğünüz gibi 2 yanlardan, kol altlarından motif kaldıktan sonra etek ucunu da 32 motifi ekledim. Ve şimdi hafif, çok hafif tersinden hiç buhar vermeden çok ılık bir ütü ile geçtim yanlarından. Kesinlikle ütüyü prizden çıkarıp ütünün ılıklığı bile yeter. El örgülerinde ütü nasıl yapılır? Daha önce kanalımda paylaşmıştım. Onun da linkini bırakıyorum, izleyebilirsiniz.
Yalnız bu etek biraz uzun geldi, 39 santim. Onu 200 santim daha kestim, biraz çıkardım ve 35 santime indirdim. Yani dediğim gibi etek boyunu ayarlayabilirsiniz. Ve şimdi sıra parçaları nasıl birleştirdim? Kumaş ile motifleri. Etek ucunda 32 motifimiz var ve etek ucumuzu 1 santim içeriye gözlemlediğiniz şekilde kıvıralım. Ve 4 eşit parçadan işaretleyelim. Bir kenarı dikişli, oraya bir toplu iğne ile tam motifi bu şekilde tutturalım. Etek ucunu 4 eşit parçaya, diğer yan kısmına da tutturalım. 16 motifi buraya, 16 motifi de arkaya. Tabii ki 8 motif sonrası eteğin ortasını da bulalım. 8 motifi dörtte birine, yine 8 motifi eteğin dörtte birine planlayarak fazla da büzgü olmayacak şekilde yerleştirelim. Daha sonra planladıktan sonra gözlemlediğiniz şekilde iğne iplik yardımıyla üstten makine dikişi yaparak tutturalım. Tabii ki bu motifleri makinede de dikebiliriz ama ben elde dikmeyi düşündüm ve makine dikişi yaptım. Yaprakların kıvrımına göre gözlemlediğiniz şekilde ve güzel güzel yavaş yavaş bu şekilde diktim. Tabii ki arkadan da görüntüsüne dikkat ederek. Etek ucunda kumaşı ve motifleri yaprakların kıvrımına göre bu şekilde üstten makine dikişi yaparak tamamladım. Gelelim üst roba ve kumaşı nasıl ekliyoruz? Üst robanın genişliği kadar büzgüyü ayarladıktan sonra etek ucundaki gibi yan, her iki yan ve ön, arka ortaları toplu iğne ile işaretleyip ön motif sayısı 8, arkada da 8 motif var. Dörderli dörderli işaretli olan yerlere tutturduktan sonra 4 motifi yana, 4 motifi tam ortasına, diğer 4 motifi diğer yana, bu şekilde 16 motifi 4 işaretli yere getirdim ve üstten yine büzgü ayarını da elimle kontrol ederek bu kez yaprakların kıvrımına göre değil, düz olarak makine dikişi yaptım. Bir de şuna dikkat edelim. Bu örgü ile kumaşı dikerken örgünün esneme payını hesap ederek örgüyü esneterek bu büzgülü yere tutturmaya çalışalım makine dikişi. Ve dediğim gibi yaprağın kıvrımına göre makine dikişi yapmıyoruz. Düz olarak makine dikişi yapalım. Ve bu şekilde gözlemlediğiniz şekilde burayı da dikiyorum. Sizler de söylediğim kurallara dikkat ederseniz gayet güzel bir üst roboyu kumaşla birleştirmiş olursunuz. Hatta daha rahat dikmek isterseniz arka tersinden de gözlemlediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Ben her iki şekilde de üstten ve arkadan dikişini gösterdim. Daha sonra dikişini tamamladıktan sonra fazla ipleri, tel kısımlarını kestim ve dikişini tamamladım elbisenin. Terzinin ayıbını ütü giderirmiş. Gerçi biz çok profesyonelce oldu elbisemiz. Tersinden kumaş kısmını ütüleyelim. Robasını da prizden çıkmış ütü ile ütülersek esnememiş olur. Bugün küçük minik motiflerle bu sevimli elbiseyi sizlere anlatmaya çalıştım. Sizler de bir motiften yola çıkarak ister bebek, ister çocuk, ister yetişkinlere gönül rahatlığı ile bu anlattığım elbiseyi uyarlayabilirsiniz. Etek ucunda roba sayısını değiştirebilir, askı sayısını değiştirebilir, yanlardan genişletebilirsiniz. Dikişini de anlattığım şekilde uyarlayabilirsiniz. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten
Başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.